Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Bu videoda kazlar için barınak nasıl oluşturulur, yemlikleri, sulukları nelerdir, yavruların olsun, büyüklerin olsun, follukları, barınak koşulları, ışık koşulları, bunlar hakkında sohbet videosu yapacağım. Şimdi karşıya geçmeden önce size birkaç bir şey söyleyeyim. Bu işe gönül vermek isteyenler için önemli bir detaydır ve güzel bir bilgidir. Şimdi kaz yetiştirmek isteyenler için gösterişli barınaklara gerek yok. Bunu söyleyeyim. Yani diğer kanatlar için özel şartlar gerektirmez. Kazlar sadece ilk aylarında rahat, altı kuru, su geçirmeyen barınaklara ihtiyaç duyarlar. Oysa ki mesela şimdi göstereceğim zaten, bu soğuk kış aylarında bile dışarıda kalmayı tercih eden canlılar bunlar. Soğukkanlı canlılar. Daha önce söylemiştim. Barınaklarınızda düzenli olarak temizlik yapıyorsanız, dezenfeksiyon yapıyorsanız, altları da kuruysa kısacası bu kazlar için çok çok yeterli. Şimdi ilk önce yemliklerden başlayalım. Bu arada burası çok soğuk. Gerçekten kışı yaşıyoruz. Şimdi ilk aylarda civcivleri, kaz civcivleri ana kucağına alırken bu suluk ve yemlikleri kullanıyorsunuz. Bunlar düşüktür. Zaten kaz civcivleri normal civcivlere göre biraz daha cüsseli doğdukları için bunlara pek fazla ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani ana kucağındayken sadece ilk 0-7 gün bunları kullanıyorsunuz. Her 10 kaz civcivi için yeterli birer tane. Yani kaz civcivleri 20 olunca direkt 2'ye katlıyorsunuz. 30 olunca 3 tane olması lazım. İlerleyen günlerde biz ne yaptık? 7 gün evde baktık, ana kucağında baktık. 7 gün sonra arkamdaki damda baktık, barınakta baktık. Şimdi onlar hakkında da bilgi vereceğim size. 7 günlükten 1 aylık olana kadar bu şekilde asılabilen, ayaksız özellikle. Çünkü kaz boy aldığı için hızlı bir şekilde, sürekli bir şekilde. Bak, videoyu bölüyorsunuz ha. Hadi gidin gezin. Asıyorsunuz bunları, kaz büyüdükçe yukarıya kaldırıyorsunuz. Büyüdükçe yukarıya kaldırıyorsunuz, yemi yere dökmüyor. Tamam mı? Bunlar ilk aylarda çok önemlidir. Yine keza bunlar da asılabiliyor. Asıldığı için bu sulukları hemen yukarıya kaldırıyorsunuz boy attıkça. Bunlar da her 20 kaz civcivi için bir tane yeterli. Peki ondan sonra ilk bir ayından sonra geçeceğiniz en güzel sistem bu işte. Bak, ayıp ediyorsunuz ha. Az bir sessiz daha. Beni mi gördün? İlk aylardan sonra bakın yapacaklar mı, yapmadılar. İlk nerede kaldık, video nereye gitti? Birinci ay itibariyle suluklarınız bu şekilde hazneli ama şamandıralı. Tamam mı? Hazne boşaldıkça buradaki şamandıra sayesinde su aşağıya akıyor. Dolunca da duruyor. Bu çok güzel. Çünkü alttaki kazın oynadığı su, kaz suyla çok oynar. Alttaki kirli su yukarıya karışmaz. Bu bir tasarruftur. Bunlar ise daha geniş, daha büyük. Aslında bir tık aynılar ama çember çevresi daha geniş bir yemlik. Bunlar da yine askılı olarak tercih ederseniz çok iyi olur. Ama bana soracak olursanız benim 2 tane kullandığım kazlar için kova var. Bakın şimdi size onları göstereyim. Yemlik suluğa da bir takım örnek bunlar olsun. Bir takımlar, bir tane yemlik var, bir tane suluk var. Bakın dışları kirli, zaten bu da suludur. Kaz suyla oynar, bilirsiniz. Suyun başında oynamayı çok sever. Su temizse problem yok. Dışına pek fazla takılmayın. Böyle ekonomik işlerde de kendinize mesela daha iyi bir arkaya bir para ayırırsınız. Yani nasıldır? Yemliğe masraf etmezsiniz, suluğa masraf etmezsiniz ama buradan kalan parayla 3 tane fazla kaz alırsınız ya da 3 torba yem fazla alırsınız. Yani kısacası kaz yetiştirecekseniz, üretecekseniz tasarruf daha iyidir. Özellikle sacdan yapabilirsiniz. Sacı büktürüp yapabilirsiniz yemlikler. Aynı zamanda su boruları kullanabilirsiniz. Yuvarlak yuvarlak delikler açarak. Ben bunları zamanında yumurta tavukçuluğu yapıyordum. Bunları onun için almıştım ama şimdi kaz için kullanıyorum. Aslında pek de kullanıyorum denilmez de yavruluk dönemlerini bunlarla atlatıyorum. Çünkü ekstra bir şey yapmıyorum ama büyüdüklerinde bir kova, bir tahtadan bir kurun derler bizde. Bir kürün yaparsınız. İçerisine arpayı, buğdayı, yulafı ne verecekseniz mısırı koyarsınız.
Yani daha ekonomik işler yaparak bütçenizi daha sağlam tutarsınız. Daha fazla kaz alırsınız, daha fazla yem alırsınız, daha fazla arkanızda destek olabilecek para olur. Şimdi isterseniz barınaklara geçelim. Çünkü kaz tavuklar gibi, diğer hayvanlar gibi değil yani. Şimdi yavruları da gösteririm, hepsi dışarıda. Hava soğuk, mesela ben üşüyorum ama onlar üşümüyorlar. Bizim 7 gün 1 aylık kullandığımız kaz civcivleri için barınak. Burada camı var. Şurada küçük bir cam var. Sacın olması ahşap olduğu için içeriye suyun geçmemesi için. İçini göstereyim. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Bakın burası tertemiz, pırıl pırıl. Altta kum var. Kumun üzerinde hafif ince bir ot var. Her hayvanı dışarıya çıkardıktan sonra, çıkım aldıktan sonra, burada örnek veriyorum 7. gün geldi, 1. ayını doldurdu. Hayvan buradan çıktıktan sonra buranın dezenfeksiyonu yapılması lazım. Buranın içerisinin temizlenmesi lazım ve kapatılması lazım. Elektrik sistemi sökülmüş, kablolar kenarda duruyor. Her şey tertemiz, pırıl pırıl bir şekilde hazır. Bir sonraki gelecek çıkımın kaz yavrularını bekleyen bir yer. Peki 0,7 30 gün için metrekareye 8-10 adet kaz civcivi düşüyor. Buradan sonra biz ne yaptık? Kaz yavrularımızı Pimapen'e aldık. Pimapen'de baktık. Çünkü ilerleyen dönemlerde kazların taban alanının genişletilmesi şart. Mesela şöyle bir bahçeleri var. Bahçeyi zaten terk etmiş gitmişler. Kapağını ben açık bırakmıştım. Bakın hiçbir şeyi mesela sarf etmiyorum boş yere. Nasıl söyleyebilir miyim? Bak, teli açmışım bu şekilde. Teli kesmemişim. Tamam mı? İleride yani daha bahçeyi büyütmek istersem büyütüyorum. Küçültmek istersem küçültüyorum. Biraz da dediğim gibi ekonomik olmak bu işler için çok önemli. Anaçların kaldığı yeri de göstereyim size. Kazlar ahırda kalıyor. Ahır boş. Bakın altlıkları mesela şurada. En alttaki inceldiği için üstüne bu şekilde saman döküyorum. Tamam mı? Bu samanı zaten kendileri yayıyorlar altlarına. Aynı zamanda folluk isterseler de kendileri folluk yapıyorlar. Onu da şimdi biraz sonra anlatacağım size. Yetişkin kazlara gelelim. Yetişkin kazlara da barınakta düşen metrekare normalde 0,5 metrekaredir. Yani yarım metrekaredir adet başı. Lakin damızlık bakacaksanız bu alanın, taban alanının, metrekare alanının kaz adetinden büyük olması çok iyi. Çünkü kazlar barınakta da eşleşecekse eğer o eşleşmeyi diğer bir erkeğin bozmaması için geniş alanda olursa daha iyi olur. Eğer yavrular gibi avlu yapacaksanız anaç kazlarınıza her bir kaz başı en az 2 metre, en fazla 4 metre kare yere ihtiyaç duyarsınız. Folluklara geleyim isterseniz. Kazlar normalde herhangi bir folluğa ihtiyaç duymazlar. Kendileri folluk yapabilen canlılar. Vücutlarından kopardıkları tüylerden, otlardan, samanlardan kendilerine folluk yapabilirler. Lakin yumurtaya teşvik için folluk iyidir. Benim mesela kümesimde kazların, anaçların kaldığı yerde hiçbir zaman folluk olmadı, olmuyor da kendileri yaptıklarında çok güzel oluyor. Eğer yapacaksanız folluğu güzel bir büyük bir lastik kullanabilirsiniz. İçerisine rahat sığacağı, rahat hareket edeceği lastikler, ebatlar olursa çok iyi olur. Yine söyleyeyim, ben folluk yapacağım diyorsanız 3 dişi kaz için bir tane folluk yapmanız lazım. Bu folluk ölçülerinin ise 60'a 60 olması lazım. Yani 60 çarpı 60 çarpı 60 çarpı 60 olursa 3 dişi kaz için bir adet folluk yaparsanız yeterli olur. Kazlarda aydınlatma çok önemlidir. Çünkü yumurtaları iri, kabukları kalın olduğu için tavuklardan daha fazla gün ışığına, vitamine, minerale, probiyatiğe ihtiyaç duyarlar. Bu da ne demek oluyor? Kazların 48 saatte bir, yani 2 günde bir yumurtladığını biliyoruz zaten. Tüm araştırmalarda da bu böyle. Onun için daha fazla bir aydınlatmaya, gün ışığına ihtiyaç duyuyorlar. Kazlar ne kadar gün ışığına ihtiyaç duyarlar derseniz eğer 14-16 saat günlük sağlıklı bir şekilde 48 saatte yumurtlamaları için günüz 8 saat gün ışığı alıyorsa sizin bunu 14-16 saat arasına tamamlamanız gerekiyor. Aynı zamanda sağlıklı bir yumurta, sıra sıra 2 günde bir yumurta almak istiyorsanız artı 4 dereceden aşağıya
düşürmemeniz lazım barınaklardaki ısıyı. Size havalandırmayı da şöyle söyleyeyim. Bunları biraz yürütelim. Oradan da yavrulara bakalım. Bu arada sarı kaz dediğim bu. Dostlar, bir tane dostumuz demiş ki sarı kazı al bir eline çek. Bunlar yakaladıkça ürkerler. Kazlar yani onu unutmazlar ve sizden devamlı kaçarlar. Biz de bu şekilde videoyu yapamayız. Yani devamlı bunlarla aramızın iyi olması lazım ki en azından sizlere bilgi aktarırken gözünüzün önünde de bir görüntü olsun. Havalandırmayı da söyleyeyim isterseniz. Doğal bacalarınız varsa hiç kapatmayın derim kazlarda. Havalar çok eksiye düşmedikçe, yani eksi 20'yi 30'u görmedikçe ekstra olarak kapıdan faydalanabilirsiniz, pencereden faydalanabilirsiniz. Özellikle bunlara avlular yaparsanız eğer, yani devamlı sürekli bir şekilde içeriye almanıza, hayvanları yormanıza gerek yok. Sadece gece yabandan korumak için içeriye almanız yeterli olur. Bakın hava soğuk. Hadi yavruların oraya gidin bari, oradan bir video çekelim hadi. Bakın dostlar, hava soğuk. Kar, kış, kıyamet deriz biz. Yavruları görüyor musunuz? Yavrularımız orada sağlıklılar. Kendileri dışarıya çıkıyorlar. Bahçe kapısı mesela, onların avlusunun kapısı açık bırakıyorum. Yine bunları da pek fazla rahatsız etmiyorum. Sadece uzaktan gözlemliyorum. Herhangi bir tilki, bir yabanın saldırısına uğramasınlar diye. Hepsi gayet sağlıklı, güzel. Zaten bunlar da bir kazın yarısı kadar oldular. Böyle yan yana bazen karışıyorlar. Gelip buradan da ottan, çimden, yeşilden kalan bir şey varsa işte onlardan faydalanıyorlar. Görünüyor mu bilmiyorum ama bakın eşleştiler. Erkek eşledi, gördünüz mü? Bilmiyorum siz ne kadar gördünüz de. İşte havaların bu şekilde de biraz iyi gitmesi, yani soğuk ama kar şartlarına göre havalar çok iyi. Bu şekilde de eşleşiyorlar. Mesela dışarı rahat bir eşleşme. Gün ışığına dışarıya çıkmalarının en güzel yönü de bu. Rahat bir şekilde eşleşme, tohumlu yumurtalar ve kaz civcivleri. Bunlar mesela özellikle tavuk civcivleri gibi, hindi civcivleri gibi kesinlikle böyle özene ihtiyaç duymazlar. Bu şekilde salacaksınız ki keyifleri, sağlıkları yerinde olsun. Bunları mesela içeriye kapatırsak birbirlerine zarar veriyorlar, birbirlerini yonuyorlar, dar alan, küçük alanlar. Ama bu şekilde salacaksınız, kendi başlarına büyüyecekler. Siz sadece kış aylarında mesela gözlemleyeceksiniz, bir yere gitmemelerini sağlayacaksınız, yabandan uzak tutacaksınız. Yazın ise günde periyodik olarak 4 kere otlatacaksınız, 5 kere otlatacaksınız. Alanınız benim gibi böyle görüşü rahatsa, mesela ben bu yönden çok şanslıyım. Benim alanımın, bahçemin görüşü çok rahat. Ben şurada bir yere oturdum mu her şeyi görebiliyorum. Onun için de gündüz, yazın devamlı dışarıdalar. Sadece işim olunca, yemek molalarında, istirahatlerde havalar çok sıcak olunca içeriye alıyorum bunları. İçeriye de derken bakın onu da göstereyim. Barınaktan bahsettik. Şu ağaçlardan gölgelik yapmıştım buraya. Bu tarafta şimdi fırtınalar, rüzgarlar burayı deviriyor. Tekrar yapacağım. Şöyle bir gölgelik yapacaksınız. Burası komple kapalı. ...3 metreye 9 metre bir alan. Şöyle göstereyim. Biz burayı yazın kullanıyoruz. Bunlar parça parça, bu yaptığım şeyler, bunu da kendim yaptım. Bunlar parça parça, istersen bunu 3 metre, 3 metre, 3 metre 2 tane ayrı yapabiliyorum. Tamam mı? Ayırabiliyorum bunları. Ve bu benim çok işime yarıyor. Çok da güzel bir şey. Yani böyle basit barınaklarla anlatabiliyor muyum? İşi atlatabiliyorsunuz. Çok özenli barınaklar, çok böyle aşırı sıcak barınaklar kazlar için zararlıdır. Hep birbirini didiklemeye başlar, hep birbirine sıkıntı vermeye başlar. Siz işi çözemezsiniz, kayıplarınız olur. Biz yavrularımızı kapattık diye bizim 10 tane yavrumuz gitti, öldü yani. Kaybettik yavruları, telef oldu. Ama mecburduk, kıştı, çok küçüktüler, çok soğuktu. Bu şekilde büyüdükten sonra da bunları böyle bırakacaksınız. Kendi keyiflerine kendileri bakacak.
İçerinin yolunu biliyorlar. Susarlarsa gidip su içiyorlar, yem yiyorlar, tekrar dışarıya çıkıyorlar. Kalan yeşil varsa yeşilden faydalanıyorlar. Bu şekilde günlerini geçiriyorlar. Yani basit bir iş ama pek fazla böyle üstüne gidilmemesi gereken, yani milyarlarca yemlik alınmaması gereken, mesela çok fazla aşırı derecede suluk alınmaması gereken, kendiniz de yapabilirsiniz. Her şeyi yani böyle biraz daha basit tutabilirsiniz bu işte. Bu işin avantajı o oluyor. Bu aylarda bile mesela burada görüyorsunuz işte kendi gözlerinizle, kış var. Yine dışarıdan bir şeyler yemeye çalışan, kendini idare etmeye çalışan, size yani pek ihtiyacı yok aslında. Siz sadece kış aylarında bakıyorsunuz. Kış aylarında da ne kadar tasarruflu bakarsanız, ne kadar daha iyi böyle bir hafif bir maliyetle kışa atlatırsanız daha iyi olur. Umarım her şey faydalı olmuştur. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar olsun. Sizleri seviyorum. Selametle kalın.